Selamlar ve sevgiler. Kaçma Hayriye Hanım. Hayriye Hanım'la biz bugün ne yapacağımızı bilmiyoruz. Sizlerle beraber spontan ilerleyen bir çalışma yapacağız. Dergilerimiz burada. Hadi bakalım. Tabii videonun sonunda belli olacak ortalarında ne yapacağımız ama şimdilik bu aşamasında sizinle paylaşmak istedik. Şu kumaşın güzel olduğuna, yani hepsi güzel ama şu kumaşın tam aslında mevsimi olduğuna ve bundan bir bluz, kazak, tunik tarzı bir şey dikmeye karar verdik. Şimdi kalıp araştırması yapacağız birlikte. Hadi bakalım. Şu güzel. Kolunu biraz genişletebiliriz. Acaba dar mı olur? Bilemiyorum. Kumaş özelliğine bakalım. Böyle biraz esnek bir kumaş istiyor. Burada ne önermiş kumaş önerisi olarak? O da esnek önermiş. Interlock, evet. Tamam, bir olabilir. Deneriz. Pratik dikiş sayısında şimdi birinci olarak bu modelimize baktık. Şurada ben bir model daha gördüm. Acaba uzatabilir miyiz diye az önce dergiyi incelerken. Ama hazır uzatılmışı varken niye uğraşalım diye de şu an düşünmüyor değilim. Şu elbisenin üst modelinden de aslında kendimize bir üst dikebiliriz. Yani şurayı uzatıp yapabiliriz. Ya bunu yaparız ya diğerini. Biraz da diğer dergiye bakalım. Dergiye bakmadan önce gene şu modelin bir incelemesini yapalım dedik. Yakayı tabii biz böyle düşünmüyoruz. Bisiklet yaka gibi yapacağız. Bisiklet yaka gibi düşünüyoruz. Şurada bir bele oturma var. Bele oturma istiyorsak bu şekilde keseceğiz. İstemiyorsak şuradan bu çizgiyi dümdüz indirerek yapacağız. Şu dergi zaten bizim içinden çok çalıştığımız ve sürekli diktiğimiz ve çok sevdiğimiz bir dergidir. Biraz da bunu inceleyeceğiz şimdi. Doğru biçki, boy uzatın. Gene bilgiler hemen. Hızlı bir dergi incelemesi yapıyorum şu an size, farkındaysanız. Çıkık karınlarda. Bu derginin zaten ben incelemesini de yapmıştım. Geçmiş videolarımda var. Size unutmazsam link bırakırım. Şu modeli çok çalıştık. Şu modelde sadece yaka biraz açık. Herkes de yakayı kapattık. Raglan kollu bir model. Ama diğerinde bulduğumuz şu az önceki modelden biz çalışalım. Şimdi onun kalıbını bir çıkaralım. Bunu da çok diktik. Evet. Geçen çok sene beğendim. çok diktik bundan da. Yakasını öyle yapmak zorunda değiliz. Aynen. Onu. Evet, şöyle geçelim pantolonları, taytları da ve hemen zaman kaybetmeden biz kalıbımızı bu dergiden çıkarmaya başlayalım. Kaç beden çıkaracağız? 46 biraz bol geliyor. 44 çıkarayım ben. 44 olur. Tamam. 44 çıkarayım. Tamam. Gene bir ölçü kontrolü yaparız. Hı, tamam. Esnek kumaş ya. Hadi 44 bakalım. çıkarmayı düşünüyorum. Başlıyoruz. 44 bedenden yapacağız. Bu kalıbı kullanacağız. Şurada kalıbımızı bulduk. Gördüğünüz gibi pratik dikiş sayılarının kalıplarını çıkarmak çok kolaydır. Dikişe yeni başlayanlar için pratik dikiş sayılarını öneriyoruz genellikle. Ama Hayriye Hanım yıllardır dikiyor. Sadece biz modeli çok beğendik. 3 parçalı 1, 2, 3. 1 ön ortası düz boy iplik kumaş katında. 2 düz boy iplik kumaş katında. 3'leri kolda şöyle bir büzdürerek toparlama yapacağız. Yani kol büzgülü değil ama burada toplayarak hafif büzgü varmış gibi dağıtarak bu kolu takacağız. O aşamasında size gösteririz. 44 beden en büyük beden olarak geçiyor. Hadi bakalım. Sadece bunda yaka parçasını, yani şunları çıkarmayacağız. Kolay gelsin. Evet, kalıplarımızı çizdik, kesiyoruz. Bakınız şu güzelliğe. Maşallah Hayriye Hanım'ın hünerli ellerine. Ön ortası yazıldı. Beden yazıldı. Ne olduğu yazıldı. Hangi dergi olduğu yazıldı. Çıtlar alındı. Ön ortası kol işareti alındı. 90 dereceler hiç bozulmadan kalıbımız tam benim istediğim gibi çıktı. Devam edelim. Kol var sırada. Onu da çıkarmış. Onu da hemen göstereyim. Şimdi burada da bu işaretimiz alındı. Çok önemliydi. Kol ortası alındı. Bunlar olduktan sonra biliyorsunuz ki bizim için dikiş dikmek çıtır çerezdir. Şimdi Hayriye Hanım kumaşını yerleştiriyor. Bakın biz normalde kenar kenara masanın kenarına yaparız ve öyle iğneleriz. Bunu da öyle yapmadık. Niye yapmadık? Kumaşımızın çok marullu olduğu için o marullanmayı istemiyoruz. Diktiğimiz zaman da olmasın diye. Kumaşın tersinden yerleştirdiği triko bir kumaş, düz boy ipliğini kaydırmadan şimdi kalıplarımıza geldi sıra. Şimdi böyle koymaktan vazgeçtik. Biraz Hayriye Hanım'da yoracağız ama buradan çok fazla parça kaldığı için ve kumaşımızı ziyan etmek istemediğimiz için
Şu 29 santim kalça genişliği biz böyle bir 32-33 santimden kaydırarak yerleştireceğiz. Bu da size güzel bir tüyo olsun. Niye böyle yapıyoruz? Lütfen böyle şeylere de dikkat edelim. Burada defosu mu var kumaşın? Yok. Heh, İp tamam. çekilmiş. Bütün parçayı şuradan çıkarabilmek için. Ne yapacağız biz hocam bu parçaları? Boş verin demeyin. Lütfen demeyin. Hele benim öğrencimseniz ister yüz yüze ister online. Bunu asla demeyin. Şimdi bu kalıba alıyorum. Buraya koyuyorum. Gene bile fazla kalmış. Gene bile fazla kalmış. Biraz daha. Evet, tam yerini bulduk şimdi. Her kumaş için Şuradan geçecek. değişir. şuradan geçecek. Çünkü şimdi yorumlara bazen yazıyorsunuz kaç santimden katlamamız gerekiyor hocam. Kalıba göre, kumaşa göre değişir. Bunu biz deneye deneye, biliyorsunuz ki kuralımızı 40 kere ölçeriz. Biz bir kere biçeriz ki en doğru şey yapalım diye. Şunu şöyle de katlayıp buraya da yerleştiriyoruz bazı şeylerde ama kumaşımızın eni ona şu an müsaade etmediği için bu şekilde bir yöntem geliştirdik. Kesmeye başladık. Ne kadar dikiş payı veriyoruz onu da söyleyelim. 1,5 santim dikiş payı veriyoruz. Kumaşın üzerine işaretleri çok çizemediğimiz için bir yöntem deneyeceğiz. Ya bol telli alacağız şunları ya da ruletlemeye çalışacağız. Şimdi bol telli işaretlerini aldık. Hayriyan'ı bol telli çalışmayı seviyor. Ben de çok doğru buluyorum zaten. Omuz şeritlerini biliyorsunuz, omuzlarımız marullanmasın diye ya kendi kumaşından kesiyorduk ya da şu şekilde bir şerit koyuyorduk. Şeritle beraber overlockla bunu şimdi birleştireceğiz. İki omuz dikişi birleşecek, kol takılacak. Pardon, şunu şöyle yapalım Hayriye Hanım. İki omuz dikişini birleştirelim, yakamızı çalışalım rahat rahat. Tamam mı? Şimdi overlockla iplerimizi ayarlayalım. Şunu söylemeyi unuttum. Bir yandan da farklı şeylerle ilgilendiğim için ön ve arka omuzu birleştireceğiz. Yani oraya şerit konuyor ama ön ve arka omuz birbirine dikilecek. Dikildikten sonra da gösteririz. Daha rahat anlaşılır. Aynı zamanda bir tunik çalışmamız vardı burada dergisinden. Aynı sistemle gidiyoruz. Diğer bluz çalışmasındaki sistemle de aynı. Örme kumaşlarda bu şekilde çalışmayı doğru buluyoruz. Evet, şeritlerimizi diktik, omuzlarımızı diktik. Şimdi yaka çalışmaya geçeceğiz. Yakanın etrafını şekline göre ölçelim. Yakayı ölçtük. 62 santim. Kalıpta biliyorsunuz uzun bir yaka vardı ama biz şimdi onun ölçülerini değiştireceğiz. Ya 62'yi 0.10'da 7 ile çarpacağız ya da kumaşımız çok esnek olduğu için 7-8 santim eksiğinden keseceğiz. Ya ribana gibi yapacağız ya da şu şeritle dikip şöyle katlayıp çift dikişli yapacağız. Şimdi küçük bir parça kumaşla deneyeceğiz bunu. Eğer iyi sonuç verirse bunu yapmayı düşünüyoruz. Eğer çok esnetirse bizim makinamız sanayi makinesi olmadığı için ribana keseceğiz. Şöyle bir deneme parçasında denedik. Baktık kumaşımız nasıl sonuç veriyor. Yakayı böyle çalışabilir miyiz diye. Çalışabileceğimize karar verdik. Hayriye Hanım esnetmeden şimdi bunu yapabilirse ne mutlu bize, ne ala diyeceğiz. Esnerse de canımız sağ olsun diyeceğiz. Deniyoruz çünkü kumaşımızı da. Çekmeyin. Çekeyim. Yanlış yaptığımı. Yanlışımızı da çekelim ki Ay, ilk kez görsünler. yanlış yaptık. Böyle Şimdi olmaması tekniği lazım. anlatacağız. Böyle değil, evet. Tersten yapacaktık. Evet. Olmuştu yaka ama yanlış Evet. yaptık. Olsun. Hep bizi dikerken görüyorlar. Biraz da sökerken görsünler değil mi? Olsun. Yüzünden şeridimizi böyle iğneleyeceğiz, dikeceğiz ve şöyle göstereyim. Şöyle çevirip böyle tekrar dikeceğiz. Evet, şimdi gördüğünüz gibi makinesi çekildi, böyle yapıldı, teyellendi. Şimdi üst makinaları çekilecek ve yakamız bitmiş olacak, gayet de şık olacak. Önce Şimdi ön kol işaretimiz, kol ortamız ve koldaki işaretlerimizi çok anlattık, bunu biliyorsunuz. Denk getirerek ve kolu iğnelerini yatay takarak kolu yerleştiriyor Hayriye Hanım. Overlock'la birleştireceğiz kumaşımızı. Overlock'la birleşmeye müsait. Yani ikisini birlikte overlock çekeceğiz. Kollardan sonra zaten ezberlediniz bu kısmını. Ne yapıyoruz? Yan dikişler, kol ağzı ve etek ucunu yapıp kontrollerimizi yapıp üzerimize misler gibi giyip videomuzu çekiyoruz. Hemen Instagram'da paylaşıyoruz. Eğlenceli bir müzik eşliğinde. Yakamızı bitirdik. Şimdi
Şöyle genel görüntüsüne bir bakıyoruz. Kavislerimiz duruyor, bozulmamış. Tersini çevirelim ve tarif edelim nasıl iğneleyeceğimizi. Hatırlıyorsunuz ki şimdi Hayriye Hanım bize gösterecek. Tersini çevirdik. Kol altındaki kol altı dikişini denk getireceğiz. Evet. Atölyeye sığmadık bugün, koridora çıktık. Burayı da alta doğru yerleştiriyoruz. Ve iğnelerimizi dikine dikine takıyoruz. İki tarafta da aynı şeyi yapacağız. Fark ettiyseniz bütün o tunik, bluz, penye yani 2 iplik, 3 iplik örme kumaşlarda aynı taktiği kullanıyoruz. Eğer bu örme kumaş olmasaydı da normal viskon gibi dokuma bir kumaş olsaydı önce yan dikişleri dikiyoruz, sonra kol takıyoruz biliyorsunuz. Ama böyle overlockla birleştirdiğimiz ve örme kumaşlar dediğimiz triko, penye, 2 iplik, 3 iplik, şardonlu, şardonsuz fark etmez kumaşlarda önce kolu takıp ilk önce kol altını birleştirelim Hayriye Hanım. Burada da overlockların biri aşağıya biri yukarıya yatacak ki kol altında kalınlık yapmasın diye. Yaptıktan sonra kol altından sabitleyip aşağıya ve yukarıya iğneleyeceğiz. Daha sonra birleştireceğiz, ütüleyeceğiz. Etek ucu kol ağzı her seferinde bitti diyorum her videoyu elime aldığımda. Bitiremedik. Ama gene de çok çabuk dikildi. Sabah 9 gibi kestik biz bunu. Saat şu an 1 mi 2 mi öğlen yemeğinde mola verdik tabi. Bitti, bitecek yani. Ama bitmeden gitmiyorum. Bitmeden gitmiyoruz. Ben de gitmiyorum. Evet. Çalışmamızın sonuna geldik. Bitmiş halini göstermeden önce kısa bir kalıp hatırlatması yapalım. Pratik dikiş sayısı 2021'e 2 sayısını 1 sayısından pardon 1'i okuyup 2 diyorum. Ne yaptık kalıbımızda? Sadece yakanın kalıbını almadık. Şunlardan yaptık. Vücuda oturan bisiklet yakalı bir bluz, triko bluz çalışması yaptık. 3 boyu var kalıpta da gördüğünüz gibi. Boylarını da vermiş. Sevgili Hayriye Hanım'ın üzerinde de görmüş olduk. Son derece şık, güzel bir bluz çalışması oldu bizler için. Harika da oldu. Hayriye Hanım ellerine sağlık. Teşekkür ederiz. Daha çok güzel çalışmalar yapacağız inşallah.